Efendim merhabalar. Neydi o diziden herkese selamlar. Tolga Karatelik ve Umut Aral'la birlikteyiz. Yakamoz S-245'in iki yönetmeni. Evet, bu Türkiye'nin ilk denizaltı dizisi. Netflix'te şu anda gösterimde ve özel bir şey yapmak istedik. Özel bir bölüm yapacağız bugün. Ve iki yönetmenimizle hayatta kalma dizileri ve buna bağlı başka dizilerle ilgili konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bulduk. Tolga, seni özlemiştik. Ben de özlemişim sizi. Stres yine. Ama bu sefer bir eşlikçim var. Biraz daha kolay olabilir işler. Yani kesinlikle Umut'a güveniyorum. Umut biz bunları mahvederiz, sana söylüyorum bak. Yani inşallah. Ümit Evet. ediyorum ben de. Hepimiz ölecek miyiz? Herkesin ortak amacı hayatta kalmak. Nasıl hayatta kalacağız? Evet, Türkiye'nin ilk denizaltı işini yapmak nasıl bir duygu? Vallahi hiç öyle bir şey yaptığımızı düşünmüyordum ben. İlk denizaltı işini ben yapayım diye. Annem beni doğurmadı. Patlangaç çıkacak burada. İlk Aynen, denizaltı aynen. iş. Yani ya biz bununla yaklaşırken esasında daha çok bir hayatta kalma mücadelesi ve bir mücadelenin içerisinde zorlandığı zaman insanlar ne kadar kendilerini insan olarak tutabiliyorlar. Bu mücadeleyle mücadele ederken ne kadar kendileri olarak kalabiliyorlar. Ödülü ne kadar nerede veriyorlar. Yani zorlanan insanın insanlık mücadelesi üzerine. Tabii yani fark edersiniz, bilirsiniz ki bir dizi. Dolayısıyla bir yandan da bir şekilde bir heyecanın sürekli akıyor olması lazım. Dolayısıyla fakat o kadar çok fazla heyecan aktığı zaman da karakterler bazen ortadan kayboluyor. Dolayısıyla bizim yönetmen olarak en büyük derdimiz açıkçası bu akan heyecanın ortasında karakterlerimizi yaratıp karakterlerimizi bir şekilde var etmeye devam etmekti. Dolayısıyla denizaltı hikayesi değil, bu insan hikayesidir. İnsanın hayatta kalma mücadelesidir. Bunu yaparken de insan olarak kalabilme mücadelesi. Ben böyle yapıyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani zaten şimdi biz bir Belçika dizisinin evrenini paylaşıyoruz. O da bir uçak dizisi oluyor o zaman. Yani ama aslında burada temelde bir tane ana fikir var. Güneş işte bir şekilde ölümcül bir noktaya geliyor. Ve hayatta kalmak için de insanoğlu bir şekilde ya gece boyunca yolculuk yapıyor ya da bizimkiler gibi suyun altında afotik zon dediğimiz o güneş ışığının varmadığı zonda hareket edip hayatta kalmaya çalışıyor. Temelde zaten bir varoluş hikayesi. Yani hani insanların insanlıkla mücadele ettiği, doğayla mücadele ettiği, bir de varoluşsal sorgulamalara girdiği yolculuk aslında bu. Yani bizi afotik zonda bulabilirsiniz Murat. Şimdi bir de bu laflar var. Yani böyle bir sürü şey öğrendik biz bakarken. Biz Size de öyle. soracağız bazılarını. Bakalım ne çıkacak. Ya bizim sette hep yanımızda sağ olsun şahane bir denizaltı komutanımız vardı. Çünkü yani dekoru gördüğünüz, hani işi izlediğiniz için de söylüyorum. Birebir bir denizaltı yaptık. Ondan sonra sanat ekibinin hakikaten ellerine sağlık. Bire bir buçuk diyelim içine girebilmek için. Tabii canım, yani evet. Bire 1.2. Evet. Bir dekor yaptık. Orada o kadar çok düğme, o kadar çok böyle ayar mayar gösterge var ki. Hani biz şimdi diyoruz ki yani hani şu an frene mi basıyor karakterimiz, gaza mı basıyor, sağa mı dönüyor, sola mı dönüyor? Yani danışmansız yapılacak bir iş değil. Hakikaten çok çok komplike yani. Ve biz dekorda yani biz ilk bir şeye gittik, Uluç Reis'e gittik, Koç Müzesi'nde. İşte Tolga ile beraber bir gezelim, gerçek o denizaltı şeyini, havasını da soluyalım diye. Yani akıl alır bir şey değil bu. Metalin içinde yani o yolculuk yapmak o kadar derinlikte. Hani insan hakikaten akıl sağlığını korumakta zorlanır. Ya ben denizaltı filmlerine bayılan bir insanım ama denizaltına ben de girdiğimde böyle birkaç kere girdim. Yok yani, olmuyor. Yani aynı fikirdeyim. İzlemesi güzel ama. İzlemesi keyifli çünkü yani hani bir yere sıkıştırıyorsunuz karakterleri. Tek mekan filmlerini ben çok severim. Eğer iyi yazılırsa çok güzeldir izlemesi. Tamamıyla psikoloji üstünden yürüyor. Evet, bir de tabii bazı izleyicilerimiz diziyi Kıvanç Tatlıtuğ kurtulabilecek mi yoksa ölecek mi diye izleyecektir. Ondan da eminim. Öyleyim sonunda falan diye bir tane de. Ray Jolie's Chosen. Are you sure? Marianne Cotillard exposes herself a number of times in that film. The Einsteins win it. Efendim başlayalım o zaman. Kıvanç Tatlıtuğ demişken ilk sorumuz aslında dizimizin başrol oyuncusuyla ilgili. Böyle eğlenceli bir soruyla girmek istiyoruz, değil mi Burak? Evet. Şimdi bilgi soruları kategorisi ilk kategorimiz.
Ve hakikaten Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir zihin jimnastiği sorusu. Biraz hafif başlayalım diye, birkaç tane diziyi hatırlayalım diye bunu oluşturduk. Basit bir soru aslında. Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kaç dizi sayabilirsiniz diyoruz. Kuzey, Gümüş. sonra Güney, sonra Hayır, onlar bir tane. Gümüş var. Gümüş, Evet. okey. Oo, çok Ee, iyi. Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Evet. Memnu. Tolga'dan Kuzey Güney de almış. Tolga'dan Kuzey Güney'i de aldık diye şey yaptım. evet, evet. Çarpışma vardı en sonlarda. Bravo. Yaptı. Elçin'le, evet doğru. Evet. Bir de Tuğba'yla yaptı. Tuğba büyük üstünde O yaptığı bir Gümüş değil dizi mi? vardı. Yok. O da Tuğba'yla mıydı o? Buradan Kıvanç'a selamlarımızı iletiyoruz. Ya böyle iki şey. Güzel ve sevimli mi? Güzel ve sevimli. Bir şey Böyle ve güzel. Bir şey ve güzel. Cesur Güzel. Cesur ve Cesur güzel. ve Evet, güzel. bravo. Cesur ve Evet, güzel. Bravo. evet, doğru. Pahalı böyle prodüksiyonu Rusya'da... Rusya'da olan bahsediyorsun. Aa evet. Evet. Kurt Seyit ve Şura. Evet, bravo. Evet, Bravo. evet, çok iyi. Bir tane şeyde vardı. Ezel'de 8 diye bir rol oynamıştı. Ezel'de var Harika, o ayrı. Bravo. çok iyi. O bayağı şeydi, bizim lise miydi, üniversite miydi falan, bayağı şeydik, heyecanla beklemiştim. Soruyorum. Dizinin kahramanı deniz biyoloğu Arman'ın ev yapımı denizaltısı Oya, su altında toplamda en fazla kaç milibarı görmüştür? İlk tabii ki ilk girişte. Evet. 15.000 miydi neydi? 5.000 miydi? 15 ilk daha şeyi Evet, ilk sahnelerden birinde söylüyor. garajın içerisinde. Hatta kurgusu bile aklımda şu anda. O müziği açıyor değil mi? Bir müzik açıyor. Evet. ve- Evet, onu Şey- Tayland müziğini ben çok istemiştim. Tayland değil mi? Evet. Vietnam diyecektim. Tayland. Nedir o? Abi o ben Tayland'a gittiğimde hastası olduğum bir müzik türü, Molam diye. Dünyanın en saçma müzik türü. Ve karakterin de birazcık öyle bir değişik dünyaları da biliyor ve yaşıyor da olduğunu vermek istemiştim. Yani benden başka herkes onu çok sevdi. Unutmak için. Neyse. Kaç milibar? Ya hatırlamıyorum ya, 15.000 45.000 öyle bir şey, böyle ne bileyim gördü diye böyle atlıyordu hatta. Çok çıkman lazım galiba. Evet, Tabii, çok çıkacaksın. 50 küsür bin falan mı? Kaç bin? 100 küsür bin. Öyle bir şey mi var? Dünyanın öbür ucundan mı çıkmış? Dağılmış oradan. Diğer 100.000 milibar baloncuk mu yutmuş? Daha yutmuş. 1 milyon. 500.000. Buralardayız. Sıcak. 450.000 milibarı gördü. Aa, 450.000. 500 bin üstü anladığım kadarıyla. 500'ün Evet. üstü mü? 600.000 milibarı Evet. O kadar görmüş o ya, evet. milibarı görmüş. gördü. Yani milibar olduğu için aslında 6 metreye dalmış. Yani Ben hiç fikrim yok. küçük bir birimmiş o. Yani Çok keyifli bir sohbet. Herkese şu anda gösterimde Netflix'te Yakamoz'a mutlaka bakmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gayet heyecanlı, gayet güzel bir hikaye. Ellerinize sağlık bu arada dizi içinde. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok Hoşçakalın. sağ olun. Teşekkür ederiz. Bye bye. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Evet, çok keyifliydi. Sağ olun. Çok keyifliydi. Bu güneş her sabah doğuyor. Seni, beni, hepimizi delip geçecek. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Her şeyimizi kaybettik. Ama hayattayız. Hayatta kalmaya da mecburuz.